Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde matematikte sonsuzluk kavramına ilişkin kapsamlı bir inceleme gerçekleştireceğiz. Matematik doğanın dilidir sözü hem bilim felsefesinin hem de fizik biliminin temelini oluşturur. Evrenin matematiksel olarak anlaşılabilen, tahmin edilebilen ve ifade edilebilen kesin kurallara ve örüntülere göre işlediği fikrini özetler. Kepler'in gezegen hareketi yasalarından Maxwell'in elektromanyetizmayı tanımlayan denklemlerine kadar matematiksel çerçeve doğal dünyayı anlamamızın temelini oluşturmaktadır. Etrafımızdaki her şey sayılarla tanımlanabilir ve anlaşılabilir. Bu da fizikteki indirgemeci yaklaşımla uyumludur. Karmaşık sistemler nicel olarak analiz edilen temel bileşenlere ayrılır. Veriler grafiksel olarak temsil edildiğinde doğanın her yerinde örüntüler vardır. Ve bu içgörüler gerçekliği yansıtan soyut matematiksel yapılar öncülüğünde çalışan sinir ağları, bilgisayar algoritmaları ve kuantum hesaplama gibi teorik yapılarla doğal olarak bağlantı kurar. Sonsuzluk insan düşüncesindeki en derin ve kafa karıştırıcı kavramlardan biridir. Zamanın, mekanın ve ilahiliğin sonsuz doğası hakkındaki metafizik spekülasyonlardan kaynaklanan sonsuzluk, sunduğu içsel paradokslar ve zorluklar nedeniyle matematiğin alanına geçiş yaptı. Sonsuzluğun matematikteki tarihi başlangıçta neden şüpheyle karşılandığını ortaya koymaktadır. Antik ve Orta Çağ metafiziği sonsuzlukla öncelikle ilahi bağlamda varoluş, güç ve bilgelikte sonsuz olan Tanrı veya uzay ve zamanın sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğu konusunda tartışmaların yaşandığı fiziksel dünya bağlamında boğuştu. Ancak sonsuzluk matematiğe resmen 19. yüzyılda George Cantor'un çalışmalarıyla girdi. Cantor sonsuzluğun farklı boyutlarını veya kardinalitelerini anlamak için titiz bir çerçeve geliştirmiştir ve böylece bazı paradoksları ele almıştır. Bu bağlamda Galileo paradoksu, matematikçilerin tarihsel olarak sonsuzlukla karşı karşıya kaldığı zorluklara bir giriş noktasını sağlar. Paradoks doğal sayılar kümesini 1, 2, 3 ve bu şekilde devam eder. Çift sayılar kümesiyle 2, 4, 6, 8, 10 gibi devam eder, karşılaştırır ve aralarında birebir ilişki olduğunu gösterir. Sezgisel olarak çift sayılar kümesi, doğal sayılar kümesinin yarısı kadar büyük gibi görünür. Ancak ilişki bunların eşit boyutta olduğunu ima eder. Bu görünürdeki çelişki niceliğe ilişkin sonlu anlayışımıza meydan okumaktadır. Matematiksel olarak Galileo'nun içgörüsü sonsuz kümelerin sonlu kümelere aynı şekilde davranmadığı şeklindeki modern düşüncenin habercisiydi. Cantor'un kardinalite teorisi bunu resmileştirdi. Hem doğal sayılar kümesi hem de çift sayılar kümesi sayılabilir sonsuzdur. Yani sezgilerimiz aksini önermesine rağmen aynı kardinaliteye sahiptirler. Cantor'un çalışması farklı sonsuzluk türlerini tanımlayarak örneğin sayılabilir ve sayılamaz sonsuzluk gibi bu paradoksu çözdü ve matematikçilerin sonsuzluğu tutarlı bir çerçevede değerlendirmesini sağladı. Sonsuzluk yorumu derin içgörülere veya derin bulmacalara yol açabileceği birçok fizik alanının merkezinde yer almaya devam etmektedir. Örneğin kuantum mekaniğinde kuantum durumlarını tanımlayan matematiksel bir yapı olan Hilbert uzayı sonsuz boyutludur. Benzer şekilde kozmolojide evrenin uzaysal olarak sonsuz mu veya zamansal olarak ebedi mi olduğuyla ilgili sorular doğrudan sonsuzluğun fiziksel anlamıyla ilişkilidir. Hesaplamalı fizikte Turing makineleri tarafından modellenenler gibi sonsuz süreçleri anlamak yapay zeka ve kuantum hesaplamadaki pratik uygulamalarla kesişmektedir. Hesaplamadaki sonsuzluk fikri kuantum mekaniğindeki paralel evrenler kavramıyla da bağlantılıdır. Burada sonsuz sayıda ya da en azından muazzam bir sayıda olası durum aynı anda bir arada bulunmaktadır. Doğadaki desenlere ilişkin yani örüntülere ilişkin olan kavrama geçecek olursak
Hesaplamalı bir varlık olarak beyin, fizikteki holografik ilke ve kuantum hesaplama gibi ileri konulara da doğal olarak uzanır. Bu alanlar matematiğin ve sonsuzluğun etkileşiminin gerçek anlayışımızı nasıl şekillendirdiğini göstermektedir. Örneğin holografik ilke bir uzay hacmi hakkındaki bilginin sınırına kodlanabileceğini öne sürer. Bu sicim teorisi ve kara delik termodinamiğiyle bağlantılı bir kavramdır. Ve bu da doğası gereği sonsuz serbestlik derecelerini ve hesaplamalı süreçleri içerir. Bir hesaplama sistemi olarak görülen beyin, algoritmalara benzer bir şekilde desenleri işler ve bilgileri kodlar. Kuantum bilgisayarlar ise klasik sistemler için çözülmesi zor sorunları çözmek anlamında kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasından yararlanır. Bir zamanlar metafizik tartışmalarla sınırlı bir kavram olan sonsuzluk, artık modern matematik ve fizikteki merkezi yerleri işgal etmektedir. Matematiksel teori, hesaplamalı modeller ve fiziksel gerçeklik arasındaki etkileşim, matematiğin sonlu ve sonsuz arasında köprü kurma ve evrenin temel yapısına ışık tutmak konusundaki kalıcı gücünü vurgulamaktadır. Sonsuzluğun biçimselleştirilmesi uzun zamandır matematikçiler ve filozoflar için bir meydan okuma olmuştur ve sunduğu paradoksları ve belirsizlikleri uzlaştırmak anlamında sağlam tanımlara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Matematik tarihindeki iki önemli isim olan Bolzano ve Dedekind, sonsuzluk kavramını ortaya çıkan kümeler teorisine bağlayarak bu konuda önemli adımlar atmışlardır. Yaklaşımları sayısal kavramlara açıkça güvenmeye gerek kalmadan sonsuz kümeleri anlamak için bir temel oluşturmuş ve Galileo tarafından dile getirilenler gibi daha önceki paradoksların ele alınmasına yardımcı olmuştur. Sonsuzluk için kesin bir temel oluşturmak amacıyla hem Bolzano hem de Dedekind kümeler kavramıyla işe başlamıştır. Kümeler genellikle elemanlar olarak adlandırılan farklı nesnelerin koleksiyonlarıdır. Kümelerin kritik bir özelliği birebir yazışmalar, bijeksiyonlar veya eşleşmeler yoluyla boyutlarını veya kardinalitelerini karşılaştırma yeteneğidir. Özellikle iki küme elemanları arasında birebir eşleşme varsa, yani bir kümenin her elemanı diğerinin bir elemanıyla benzersiz bir şekilde eşleştirilebiliyorsa eşdeğer veya eş sayılıdır. Bu doğal olarak kardinal sayıların tanımına bizi götürür. Bunlar tüm eş sayılı kümelerin eşdeğerlik sınıfı olarak anlaşılan bir kümenin boyutunu temsil eder. Örneğin tam olarak 3 elemana sahip tüm kümelere A, B, C, 1, 2, 3 kardinal sayı 3 atanır. Bu yaklaşım sonsuzluğun meşru bir kardinalite olup olmadığını erken varsaymaktan kaçınır. Bunun yerine sonsuzluk sorusu sonsuz kümelerin var olup var olmadığına ertelenir. Bolzano sayısal kavramların açıkça kullanımından zarif bir şekilde kaçınan sonsuz kümeler tanımladı. Boş olmayan bir A kümesini düşünün. A'nın alt kümelerinden oluşan bir dizi oluşturun. Böylece her alt küme öncülünün tüm öğelerini ve ayrıca ek farklı öğeyi içerir. Bu süreç sonlu sayıda adımdan sonra sonlanırsa A kümesi sonludur. Süreç sonsuza kadar devam edebiliyorsa A sonsuzdur. Bolzano'nun tanımının gücü basitliğinde ve sayısal yapılardan bağımsızlığında yatmaktadır. Sonsuzluğu bir sayı olarak değil, bir kümenin yapısının bir özelliği olarak tanımlar. Sonsuz bir küme, daha büyük alt kümelerin sürekli oluşumuna izin vermektedir. Dedekind kavramı farklı ama eşdeğer bir tanımla daha da geliştirmiştir. Ve şunu önermiştir. Bir küme bir bijeksiyon yoluyla kümenin kendisine eşdeğer olan uygun bir alt küme, yani kümenin kendisine eşit olmayan bir alt kümesini içeriyorsa sonsuzdur. Tersine uygun alt kümelerden hiçbiri kümeye eşdeğer değilse küme sonludur. Örneğin doğal sayılar kümesi n olarak ele alınsın. Çift sayılar n'in uygun bir alt kümesi
doğal sayılarla birebir eşleştirilebilir. Örneğin 1, 2 ile, 2, 4 ile, 3, 6 ile ve bunun gibi devam eder. Dolayısıyla Dedekind'in tanımına göre n sonsuzdur. Dedekind'in formülasyonu sonlu ve sonsuz kümeler arasındaki ayrımı açıklığa kavuşturarak Galileo'nunki gibi basit paradoksları çözdüğü için özellikle önemlidir. Ayrıca sonsuzluğun sezgiye aykırı doğasını da vurgular. Sonsuz kümeler sonlu kümeleri yöneten kurallara uymaz. Galileo'nun paradoksunu ifade edecek olursak bu 4 öncüle dayanır. Ve Galileo'nun paradoksunu çözmek anlamında bu öncülleri kullanmamız gereklidir. Birinci öncülümüz bir küme uygun alt kümelerinin herhangi birinden daha fazla öğeye sahiptir. İkinci öncül n doğal sayıları ile 2n çift sayıları arasında birebir ilişki vardır. Üçüncü öncül birebir ilişkiye sahip kümeler aynı sayıda öğeye sahiptir. Dördüncü öncül ise her küme tam olarak bir kardinal sayı ile ilişkilidir. Görünürdeki çelişki n ve 2n'in eşit sayıda olması, yani öncül 2, ancak 2n'in n'nin uygun bir alt kümesi olması ile, yani öncül 1 ile çelişen ve çelişmesi nedeniyle ortaya çıkar. Dedekind'in yaklaşımı bu öncül 1'i yalnızca sonlu kümelerle sınırlayarak çözmektedir. Sonsuz kümeler için bir kümenin uygun alt kümelerinden biriyle aynı kardinaliteye sahip olması tamamen tutarlıdır. Bu ayrım sonsuzluğun daha derin bir şekilde anlaşılmasına yol açar. Sonsuz kümeler sonlu kümelerden temelde farklı şekillerde davranır ve sonlu bağlamlarda boyut ve kapsamı hakkındaki sezgimiz sonsuza taşınmaz. Bolzano ve Dedekind'in yaklaşımları daha önceki itirazları ve paradoksları ele alan, sonsuzluk için yapısal ve mantıksal bir temel sağladıkları için çığır açıcıydı. Çalışmaları modern küme teorisinin temellerini attı ve matematiğe dair yeni düşünme biçimleri getirdi. Özellikle Dedekind'in içgörüleri, George Cantor'un daha sonraki transfinite, yani sonlu geçişli sayılar ve sonsuzlukların hiyerarşisi teorisini geliştirmesinde etkili olmuştur. Fizikte ve diğer bilimlerde bu kavramların derin etkileri vardır. Örneğin kuantum mekaniğinde bahsettiğimiz üzere Hilbert uzayı genellikle sonsuz boyutludur ve Dedekind'in bir uzay ile alt uzaylar arasındaki eşdeğerlik kavramını somutlaştırır. Kozmolojide sonsuz bir evren tartışması, Bolzano ve Dedekind tarafından öncülük edilenler gibi matematiksel ilkelerden etkilenir. Hesaplama teorisinde yinelemeli süreçler Bolzano'nun alt küme formülasyonunu yansıtır ve sonsuz dizilerin davranışını aydınlatır. Sonsuzluk tartışmasını metafizik spekülasyondan titiz formalizme kaydırarak Bolzano ve Dedekind hem matematik hem de fiziksel dünyada sonsuzu keşfetmek için araçlar sağlamıştır. Bundan sonraki bölümümüzde Cantor'un transfinite sayılar ve sonsuzlukların hiyerarşisi teorisine değineceğiz. Ayrıca potansiyel sonsuzluk ile mutlak sonsuzluk kavramları üzerinde felsefi tefekkürlerde bulunacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.